Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım dostlar. Hepinize merhabalar. Aslında bu video birazcık sohbet havasında olacak. Şimdiden söyleyeyim. Dinlemeyecek olanlar varsa şimdiden videonun burasında çıkabilir. Biz bize yeteriz. Açıkçası bu videoyu bu hafta da çekmeyecektim. Çünkü kendime birazcık akvaryum detoksuna soktum diyebilirim. Bu kanal dışında benim şu an yürüttüğüm 3 farklı kanal daha var. Bu süreçte açıkçası diğer YouTube kanallarına birazcık daha yüklendim. Çünkü mevcut kanalda yaptığım projeleri ve harcamaları bu kanaldan çıkartamıyorum arkadaşlar. Ve artık kendi bütçemin ve aile bütçemin birazcık dışına çıktım. O yüzden akvaryum videolarına birazcık ara verdim. Çünkü yeni bir projeye başlamam için bütçe gerekiyor ve ben artık o bütçenin fazla dışına çıktım. Artık birazcık nadasa aldım. Sosyal medyada veya WhatsApp'ta bana yazan çok oldu. Abi öldün mü kaldın mı, yeni video ne zaman gelecek gibi yazanlar çok vardı. Onlara da buradan selamlar. Teşekkürler sorduğunuz için, merak ettiğiniz için. Yaklaşık bir aylık süreçte arkadaşlar benim sosyal hayatımda çok hızlı bir dönem geçirdim ben. O yüzden açıkçası akvaryumda çok vakit ayıramadım. İşte kardeşim evlendi. Grip, nezle gibi hastalıksal dönemlerimiz oldu. Araya yılbaşı girdi, yılbaşı tatili falan, kış modu derken birçok şey erteledim. İşler istediğim gibi bir türlü gitmedi. Açıkçası hani birazcık kendimi çekmemin sebeplerinden biri de bu. Bu akvaryumu Apistogramma agassizi Blue Flame çifti için kurmuştuk. Söylemiştim. Daha sonra ben başka bir çift balık aldım. Fakat üçlü seti satınca yerim de olmadığı için elimdeki albino endlerleri buraya koymak zorunda kaldım. Geçici olarak balıklarım burada. Yani bunları da evlat gibi benim imza balıklarım. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Yani manevi bir bağım var. Veremedim kimseye. Duruyor yani. Bunlar fanusta da olsa kimseye vermeyeceğim. Yani bunları bir süre sonra üreteceğim, ayıracağım, seleksiyon yapacağım ama ne zaman bilmiyorum. Demin söylemiş olduğum gibi çok özel bir çift beta aldım. Aslında bu sürpriz olacaktı size ama onda da şöyle bir problem yaşadık. Ben bu Blackwater akvaryumu kurarken üçlü setin çabuk elimden çıkacağını düşünmediğim için Apistogramma agassizi koyarım. Üçlü sette de betaları ayarlarım gibi bir plan kurmuştum ve o dönem açıkçası sosyal medyada gördüğüm vahşi bir beta türünü çok sevmiştim ya. Görsel çok hoşuma gitmiş. Dedim ki bundan bir çift alayım. Bende de olsun demiştim ve Sigma Aquaris'te görüştüm. Dedim hocam ben de bir çift bundan istiyorum falan. Ben mavi maçensis istiyordum. Elinde yeşil vardı. Balıkların ücretini gönderdim, aldım. Dedim ki hani benim üçlü setim gitti. Benim yani yerim yok. Balıklar sende kalsın, sen sonra gönder. Olur mu dedim. Olur dedi. Balık akvaryumdan atlamış vesaire, sıkıntı oldu o balıklar. Elinde başka maçensis kalmayınca Endonezya'dan gelecek ithalatı bekledim. Sonra kış geldi araya, uçaklarda sıkıntı oldu falan. Ya balıklar bir türlü bana gelemedi. En son geçtiğimiz hafta bana balık gönderdi. Onlar da yolda maalesef soğuktan öldüler. Kendisi de sağ olsun yardımcı oldu. Dedi ki hani sorun yok, ben telafi edeceğim. Tekrardan gönderim yapacak bana. Bu sefer yeşil değil mavi maçensis çifti betalarımız gelecek. Betalar geldikten sonra onları buraya alacağım. Enderleri de Axolot akvaryumuna koyacağım. İçerideki eski Axolot akvaryumuna. Çünkü betalar geleceği için ve enderleri de yer açmam gerektiği için Axolot'u pet shop'a götürdüm. Verdim arkadaşlar. Geçtiğimiz yıldan beri benim dişi aksolotuma erkek aksolot arıyorum arkadaşlar ama bir türlü bulamıyorum. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Instagram'a defalarca hikaye attım, gönderi attım. Koca arıyoruz, damat arıyoruz, erkek aksolot arıyorum diye. Bir türlü melanoid, damızlık bir erkek bulamadım. Sahibinden araştırıyorum sosyal medyada, işte ilanlar vesaire. Abi bir türlü adam akıllı güzel bir aksolot bulamadım. Hayvan da tek başına kaldı. Ben de üretip hani yavru görmek istiyorum. Biraz daha içerik çıkar kafasıyla hareket ediyorum. Bir türlü erkek aksolot da bulamayınca en son sıkıldım. Artık dedim yani bu kadarmış. O yüzden elimdeki dişi aksolotu Türker abiye götürdüm. Şu an pet shop'ta duruyor. Satılık. Damızlık dişi aksolotumu henüz bir yavru alamadan ne yazık ki elimden çıkartmak zorunda kaldım. O beni üzdü açıkçası. Hani yerim olsaydı aksolotumu kesinlikle vermezdim ama yapacak bir şey yok. Bu süreçte üçlü seti sattık ya, ondan gelen paralar vardı. İşte bazen böyle elimdeki seleksiyon fazlası karidesleri toptan satıyordum böyle ucuz fiyatlara. Onlardan gelen belli paraları biriktirip aslında buraya güzel bir üçlü set kurmayı düşünüyordum. Hatta birçoğunuz da biliyordur. Şu bizim meşhur kaloriferden şu koltuğun arasına kadar olan 1.70'lik alana güzel böyle 2 katlı bir set kuracaktım. Üstüne de böyle nehir tankı kuracaktım. Bir 20 santim yüksekliğinde devasa güzel bir nehir tankı projem vardı. Güzel de para biriktirmiştim aslında, hani sete yetecekti. Belki akvaryumlara yetmezdi çünkü clear akvaryum olacaktı hepsi. Onlardan gelen bir bütçem vardı ve bütçeyi de ben dediğim gibi bu projelere harcayacaktım. Fakat kış dönemi geldiğinde işte yılbaşı alışverişleri, memlekete gitmem gerekti. Kardeşimi evlendirdik. Bir tatil masrafım, yol masrafım, işte cart curt falan. O parayı ben yedim. Onun haricinde 2025'e girerken bir çekiliş yapmıştık. Bayağı bir arkadaş hediye göndermiştik. O dönemde de kanal hakkında birazcık bilgi vermiştim. İlk yıl 2000 aboneye gelmişti bu kanal. Yani 1000 aboneydi benim hedefim. 1000 abone hedefim 2000 abone
abone oldu. Çok güzeldi. Fakat ondan sonra ben kendime şöyle bir hedef koymuştum. Önümüzdeki yılda da inşallah hedefim olan 10.000 aboneyle girmek istiyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Şurada 8.000 abone kaldı, çok bir şey kalmadı yani. Bu kanalı ikinci senesinde 10.000 abone yapma planım vardı. O yüzden de her hafta bir video, iki video, bir video, iki video ya da bir video. Yani her hafta bir içerik üretmek için yeni projeler çıkarttım. Yeni canlılar aldım. Yani sürekli sağa sola koşturdum. Hatta işte ne bileyim kamera ekipmanı aldım, ışık ekipmanları aldık. Sürekli bir harcama durumu var aslında burada. Ve YouTube'dan da kazandığımız parayla da bunlar olmuyor. Evet, hani bir miktar kazanıyorum ki bunu çekinmeden size gösterebilirim. Bakın mesela son 90 günde ne kadar kazanmışım, siz de görün. Yani bu kazançlarla evet, yani elektrik faturaları dönüyor, yemler dönüyor, bitki masrafları, akvaryumun gübresi, boku püsürü kendini bir şekilde çeviriyor. Fakat yeni bir içerik oluşturmak, yeni bir kurulum yapmak, akvaryum almak, ne bileyim aktif toprak, armatür almak gibi biraz daha üst segment harcamaları YouTube'dan çeviremez oldum. Açıkçası cebimden de bir yere kadar harcadım. 10.000 abone hedefimi tutturamadığım için dedim ki yani artık daha fazla harcama yapacağıma birazcık kendimi nadasa çekip hani biraz daha cebimden harcamak yerine YouTube'dan gelen gelirle hareket etme kararı aldım. YouTube'dan da çok bir gelir gelmiyor açıkçası. Kanalımdaki katıl abone ücretlerini güncelledim. Eğer siz de bu kanala destek olmak isterseniz katıl aboneliğinden destek olabilirsiniz. YouTube'daki bu katıl abonelerinden verdiğiniz atıyorum 100 liranın yarısının ya da %70'ini YouTube alıyor. Yani bize çok deli paralar kalmıyor, onu söyleyeyim. Siz 50 lira verdiğiniz zaman onun 20-25 lirası bana geliyor. YouTube'dan da bir getiri olmayınca sürekli her hafta yeni bir içerik çekmek zor oluyor. O yüzden YouTube'daki hani akvaryum serüvenimi birazcık yavaşlattığımı söyleyebilirim ama bu bıraktığım anlamına gelmiyor. Şu an evimde aktif olarak 1, 2, altta var 3, orada 4, 5 tane akvaryum kurulu. Bir tane de teraryumum var. Teraryum yapmıştım. Onu bozacağım. Yazın bir teraryum videosu gelebilir. Hatta yasal bir sürüngen bile alabiliriz yani. Güzel bir teraryumu var. Onu vivaryuma çevirebiliriz. Güzel planlarım var fakat dediğim gibi artık hani cebimden harcamak yerine sponsorluk gelirse ya da sosyal medyadan bir gelir gelirse onu tamamen bu kanal için harcayıp yol almayı düşünüyorum. Bu konuda da hani daha sık video atamadığım için kusura bakmayın. Manevi ve maddi hedeflerim tutmadığı için değil. O yüzden birazcık yavaşlattım içerik paylaşmayı. Kusura bakmayın ama aktifim yani yine. Onun dışında dediğim gibi zaten 3 farklı kanalla uğraşıyorum şu an. Hani deli gibi montaj yapıyorum. Deli gibi video oluşturuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yoğunum. Her gün 5-6 saatim iş dışında video ve içerik üretmeye gidiyor. Onun dışında da farklı 3 tane daha global kanalım var. Onu da söyleyeyim. O yüzden Aqua Mantis kanalı tarafına birazcık daha uzaklaştım diyebilirim. Hobi ziyaretlerimiz çok keyifli oluyor biliyorsunuz. Çünkü biz çok doğal davranıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, sövdüğümüz her şey videoda oluyor. O yüzden o sıcaklık, o samimiyet size de geçiyor. Abi su hiç dinlendirmiyorum. Yani abi basıyorum çeşmeden gidiyor. Hiç de bir şey yok. Buz gibi. Vallahi billahi ne yapacağız ya? Gülümseyin Bursa'dasınız. Bir kurbanım var. Onunla da çekecektik yakın zamanda ama müsaitliğimiz uyuşmadı. Yakın zamanda bir akvaryum ziyaret yapacağız. Onun dışında güzel bir vlog çektim arkadaşlar. Memleketime gittim, Karadeniz'e. Orada doğada bir vakit geçirdim. Çok güzel. Doğadan akvaryum bitkileri, materyaller vesaire toplamaya çalıştım. Bir yandan kar yağıyor, bir yandan ben manyak gibi bitki arıyorum falan. Dere sesi, kimse yok. Abi çok iyi. Harika ya. Vallahi harika. Onun dışında şu an akvaryum projem standart. Dediğim gibi beta çiftim gelecek. Betalar buraya gelecek. Enderler içerideki akvaryuma gidecek. Bundan sonraki süreçte beta üretimi deneyebiliriz. Yani vahşi beta üretimi. Çünkü çok beğendiğim bir balık türü. Neokardine serisinin 3. videosunu çekeceğim. Daha sonra 4-5 diye gider o. Detaylı bir Neokardine karides serisi yapacağız. Daha sonrasında ürün inceleme videolarım gelecek. Şu an kullanmış olduğum birkaç ürün var. Mesela Chios B serisi armatür, Eurostar'ın kullandığım bir askı filtresi, birkaç malzemenin detaylı ürün inceleme videosu gelecek. Onun haricinde eğer sponsorluk gibi bir şey olursa yine ürün incelemesi yaparız. Kendi hobim dışında benim her hafta gittiğim, bakımını yaptığım 700 litrelik bir Diskus akvaryum var arkadaşlar. Kendi akvaryumlarımdan çok geçtiğimiz aylarda o akvaryuma vakit ayırdım. Dün de o akvaryumun bitkilendirme çalışması vardı. Yaklaşık 100 kök bitki diktim. Bayağı bir bitki diktik. O akvaryumun kurulum videosu da gelecek inşallah. Hobinin sürekli içerisindeyim ama içerik kısmında birazcık yavaşlattığımın farkındayım. Kışın vermiş olduğu bir soğukluk da var. Yani evde böyle battaniye altında elinde sıcak şarap, sıcak salep, oturayım, takılayım, kitap okuyayım, film izleyeyim. O moddayım gerçekten. Bahara kadar birazcık böyle nadasta gidecek. Dediğim gibi içerikler gelmeye devam edecek. Ama onun dışında sürekli takipteyim arkadaşlar. Yani YouTube'da Türkiye'de akvaryum içerikleri üreten bütün kanalları takip ediyorum. Her ne kadar onlar yorum, beğeni atmasalar da ben beğendiğim videolara yorum yapıyorum. Beğeniyorum. Yani herkese takip ediyorum. Sürekli bir takipteyim. Gündemi de takip ediyorum. Merak etmeyin. Aynı şekilde onlardan da böyle bir centilmenlik
nazik, nezaket beklerdim açıkçası. Çünkü biz bir rakip değiliz. Yani ben kimseyi rakip olarak görmüyorum. Acaba onlar mı beni rakip olarak görüyor diye düşünüyorum. Bazı akbarist arkadaşların arasında bir gruplaşma var. Bilmiyorum yani bir yorum yapıp fikir söylemek ya da beğeni yapmak çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Herkesin bir kardeş kanalı var YouTube'da akvaryum camiasında. Benim de bir abi kanalım var. Sürüngen Dostları kanalı Kaan Sezer. Kaan abiye buradan tekrardan teşekkür edeyim. Eğer abone değilseniz Sürüngen Dostları kanalına da abone olabilirsiniz. Buradan Kaan abiye de selamlar. Açıkçası dediğim gibi önceden her hafta bir video atayım. Kanalda böyle güzel içerikler olsun. Şöyle patlasın, şöyle zıplasın falan filan çok projeler. Yani çok koşturuyordum. Gerçekten benim bir videoyu atıyorum 30 dakikalık bir videonun montajlanması ve YouTube'da paylaşıma kadar o 4K'yı yüklenme aşamasına kadar süreç kapağı dahil falan filan 4 gün arkadaşlar. Birçok kişi inanmıyor. Nasıl 4 gün ya video montajı diyor. Mesela geçen gün Türker abi montaja başladı. O bile dedi ya bu kadar uzun sürüyor mu diye. Çünkü evet gerçekten uzun sürüyor yani videonun çekimi, montajı, kapak tasarımı falan filan. Elinde kamerayla vlog çektiğin zaman aralarda kesip yapıyorsun ama ben öyle düz bir video mantığında videolar paylaşmadığım için çok ince uğraşıyorum gerçekten. O yüzden her hafta video atmak zordu. Bazen 2 video atıyordum biliyorsunuz bir dönem. O da işte YouTube algoritmasına yamanmak içindi. Birazcık daha abone kasalım, izlenmemiz olsun gibiydi. 10.000 abone olmak için elimden geleni gösterdim ben 2025 yılda ama gerekli etkiyi ve tepkiyi alamadım. Bunda mutlaka benim hatalarım da vardır. Her geçen gün bir şeyler öğrenip kendimizi geliştiriyoruz bu konuda. Bazen geçtiğimiz haftalarda diğer kanallar için haftada 30 video çıkartıyorum. Bunların birçoğu shorts video tabii ki ama bir haftada 30 video çıkartmak birazcık göt ister yani. Haftada bir video atıyorken bir haftada 30 video demek çok çılgın bir rakam. Onun dışında başka bir kanal projem daha var. Yatay, uzun içerikler ürettiğim bir belgesel kanalı fikrim var. Onun için de çalışmalara başladım. Güzel bir kanal daha açacağım. Ama Türkiye'ye değil, onu da globale. Daha sonra Türkiye için de bir planlarım var. Açıkçası Aguamentis başlangıç hikayesi beni farklı yollara da sürüklüyor. Bu çok güzel bir şey. Aguamentis kanalını açalı arkadaşlar 2 yıl oldu ve bu 2 yıllık süreçte ben yüzlerce video çekip binlerce montaj yaptım diyebilirim ve bu süreçte gerçekten kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum birçok şeyde. Özellikle sosyal medya ve içerik konusunda. Bunu hep söylüyorum ama isterseniz siz de gidip bir bakın yani kanaldaki ilk 2 videoya bakın bir de son 2 videoya bakın. Aradaki dağlar kadar farkı siz de anlayacaksınız. Herkese merhaba dostlar. Aguamentis YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Taner. Merhaba dostlar. Aguamentis YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu deneyimi de artık insan şey istiyor. Hani evet ben bu kadar kendimi geliştirdim. Bir şey oluşturuyorum ve bunun bir katma değerinin bir getirisinin olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Karınca çiftliği gibi olayım. Bana şöyle sponsorlar olsun. Milyonlar kazanayım bir beklentim yok ama insan böyle bir altın bileziği olunca farklı bir kulvarda da deneyip bundan bir kazanç sağlamak istiyor ki bu da çok normal bence. O yüzden ben de farklı kulvarlarda bir şeyler deniyorum. Çok yazan arkadaş oldu bana. Bazen Pet Shop'ta denk geliyoruz. Abi sen o değil misin diyor. Evet diyorum benim. Videoların devamı gelsin abi çok keyifli. Yine başka Pet Shop'a gidiyorum. Abi ne zaman video gelecek? İşte story atıyorum. Abi yeni video ne zaman gelecek? Yani şu videoyu bile bu soran arkadaşlar için çekiyorum. Gerçekten merak etmişler. Bir kıymet ne derler? Duygulandım. Bir kıymet veriyorlar ve onların ağlamayacağım. Ve onlar istedi diye de böyle bir sohbet videosu çekmek istedim. Her yıl olduğu gibi birazcık içimi dökeyim dedim. 2025'te de bir video çekmiştim böyle. Yılın Z raporu diye. Vallahi kanalı 2 yılda buraya getirebildim arkadaşlar. Daha iyi olmasını isterdim ama olacak ya zamanla. Acelemiz yok yani. Daha buradayız. Akvaryum hobisi bitmiyor. Onun dışında arkadaşlar yurt dışı bağlantılarını kullanarak yurt dışından Türkiye'de olmayan özel canlı türlerini getirtme çabasındayım. Özellikle bazı koridoras türlerini istiyorum. Araştırıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani yeni bir balık türü alacaksam muhtemelen Türkiye'de olmayan ya da Türkiye'ye ilk defa girecek birkaç tür balık ve karides kovalıyorum. İlk Aguamentis'te izleyeceğiniz canlıların peşindeyim bu arada. Eğer öyle bir şey ayarlayabilirsek benim motivasyonum çok yükselir yani. İlklerin kanalı olmak için. Hani bizim neyse böyle projeler var. Ayda belki 1-2 video atmaya devam edeceğim. Onun dışında videoları izleyip yorum yapmayan, beğeni yapmayan, etkileşime girmeyen arkadaşlar da etkileşim yaparsa sevinirim. Bu gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Aynı zamanda kanalda yeni projeler görmek isterseniz, maddi olarak desteklemek isterseniz beni katıl butonumuz var orada. Her bütçeye uygun 50, 100, 200 neyse aylık kahve çay ısmarlar gibi kanala abone olup destekleyebilirsiniz. Bu zamana kadar destekleyen katıl abonelerime de çok teşekkür ediyorum. Bu arada
Temu vesaire yasaklandı artık, biliyorsunuz gümrük mevzuatları değişti. Artık yurt dışından gelecek ürün olmayacağı için Temu'dan da böyle bir toplu paket çalışı yapamayacağız. Onun dışında rutin akvaryum hobime devam ediyorum. Seleksiyon yapıyorum. Çeşitli bitkilendirme, bitkiler üzerinde bir çalışma yapıyorum. Yeni bitkiler geldi. Sizin sonrasında izleyeceğiniz doğadan birkaç tür bitki aldım. Onları adapte etmeye çalışıyorum. Bu akvaryumda böyle betalardan köpük görüp de bir üretme çabasına girersek keyfim çok yerine gelir yani. Beta üretimi serisi benim için hoş olur. Karides seleksiyonlarım devam ediyor. Neokardines serisinde detayları göreceksiniz zaten. Beni görmediğiniz bu 1,5 aylık süreçte durumlar böyle. Hobi devam ediyor. Biz de bir şekilde devam ediyoruz. Devam etmeye de devam edeceğiz. Oğlum bu nasıl cümle? Güzel bir yıl geçirdim yani 2025 benim için çok keyifliydi. Umarım bu 2025'te oluşturduğum içerikler de sizin hoşunuza gitmiştir. İzlemediğiniz videolar varsa geri dönüp bir bakın kanala, harika videolarım var. Videoların altına bir kalp bırakın, bir selam gönderin, bir nokta bile koysanız benim için kafidir. Sonuç olarak videonun sonuna geldik ama videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Çıktıktan sonra kanala girip diğer izlemediğiniz videolara da bakıyorsunuz. Bu kardeşinizi destekliyorsunuz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.